Evet, hoş geldiniz efendim. Misa Games dünyamızda, Misa Games şirketimize. Bugün bu videoda Misa Games şirketimizi dolaşacağız. Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda hem sinematik trailer'ı hem de in-game trailer'ı paylaştık. Şu anda Misa Games şirketimizde ne dönüyor, ne yapıyoruz, nasıl bir ortamımız var. Bugün sizlere bu videoda bunu tanıtacağım. Şu anda Misa Games şirketimizdeyiz. Yanımda Abdullah Bey var. Şirketimizin baş yöneticisi, bütün projeyi aslında idare eden sevgili Abdullah. Nasıl gidiyor? Vallahi güzel gidiyor. Zaten zorlu bir süreç. Kendi bir yol ama sonu güzel olacak inşallah. Zaten son dönemde bir in-game trailer paylaştık. Tabii insanlar biraz tepki gösterdi. Biz oyunu görmek istiyoruz artık oynanışı da görelim diye. Şu anda zaten onun için çalışıyoruz. Çok yakında zaten bir gameplay trailerımız olacak. Onunla beraber insanlar mutlu olacağını düşünüyoruz. Zaten ondan sonra da bir alfa sürecine gireceğiz ve hep beraber oyuncularımızla beraber bu süreçte birleşeceğiz inşallah. Süper. Benim gibi çok esnaf ağzı değil. Güzel konuştu. Şöyle balkona geçelim. Evet, burası terasımız. Birinci katın terası, giriş katın. Burada ilk önce yönetim ofisimize girdik. Burada Abdullah Bey ile genelde ben oturuyorum. Birlikte organize çalışıyoruz. Burada güzel bir manzaramız var. Güzel bir ormanın içindeyiz. Güzel bir alanda çalışıyoruz. Çalışanlarımız bulundukları alandan, çalıştıkları alandan memnunlar. Ben de memnunum çünkü onlar memnun. Burası dinlenme odası aslında. Çay, kahve, sigara burada genelde oluyor. Günün belli bir kısmını burada geçiriyoruz. Güzel bir şekilde mental resetliyoruz aslında. Buradan direkt developer bölümüne geçiş yapıyoruz. Burada developerlarımız aslında bu katlar genel itibariyle. Dağınık bir çalışma sistemimiz var. Her katta belli başlı ekip arkadaşlarımız, belli başlı birimler oluyor. Sadece bu katta yazılımcılar var diyemeyiz. Burada bir kardeşimiz Yunus Bey. Yine game developerlarımızdan. Hemen buraya geldiğimizde Kaan Bey yine game developerlarımızdan. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, harika gidiyor her şey. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, 10 numara devam ediyor. Bir in-game trailer yayınladık. Evet, biraz Nasıl geçti? kötü geçti ama. Biraz sancılı geçti değil mi? Aynen. Biraz sancılı bir in-game trailer sürecimiz oldu. Biz çok çalışıyoruz. Gerçekten fazla mesai yapıyoruz. Yayınlarken aslında biraz tepki alacağımızı biliyordum. Ama bu kadarını beklemiyordum. Herkes gameplay nerede, combat nerede şeklinde inanılmaz bir tepki gösterdi. Ama sağ olsunlar buna rağmen Founder paketlerimize ciddi destek verdiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Founder paketleri aslında bu projenin devamlılığı için destekçilerden almış olduğumuz bir güven. Yani bunu sadece para öde ve karşılığında kostüm satın al olarak düşünmeyin. Bazı arkadaşlar bunu bu şekilde düşündüğü için işte pay to win, işte para öde, kazanç şeklinde yorumlamış. Halbuki böyle bir sistem yok. Founder paketleri tamamen destekçi paketleri. Yurt dışında da Kickstarter dediğimiz belli bir projenin belli bir aşamasına geldiğinde destekçilerine, topluluğuna diyor ki biz projeyi bu hale getirdik. Bu aşamadan sonra bu projeye inanıyorsanız, bize güveniyorsanız, Misa Online'a, Misa Online'ın şirketine güveniyorsanız biraz desteğe ihtiyacımız var diyoruz. Biz de bunu dedik aslında ama bazı arkadaşlar bunu önden satış, şimdiden al kâra geç mantığına yordu. Halbuki öyle bir durum yok. Zaten Founder paketlerinde satılan hiçbir üründe size bir özellik, size bir güç vermiyor. Aslında kozmetik, hatıra, koleksiyon ağırlıklı paketler var. Herkesin tepkisine saygı duyuyorum. Gameplay'i tam anlamıyla yansıtamadığımız bir video olduğu için belli bir kesimden tepki yedik. Ben hak veriyorum onlara ama çok yakın bir zamanda hem gameplay hem combat sistemimizin tamamının bir arada olduğu bir video yayınlayacağız. O videodan sonra zaten bütün topluluktan olumlu feedbackler alacağımızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten uzun zamandır emek verdiğimiz bir oyun ve bu hale gelmesi bayağı bir uzun sürdü. Bayağı bir emek gerektirdi. Güzel olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ben 12-13 yıldır bir oyuncu topluluğuna aslında hitap ediyorum. Oyuncu topluluğunu yönetiyorum da diyebilirim. Onların ne istediğini, topluluğumuzun benden ne istediğini biliyorum. O yüzden güzel olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda gelecek olan gameplay videosuyla birlikte ben de canlı yayında bir oyuna gireceğim. Oyunu oynayacağım. Ondan sonra tekrardan feedbacklerinizi açız. Böyle geldiğimizde yine sinematik artistimiz var. Burak. Burak Bey nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Birazcık tepki aldık ama Evet, canları sağ olsun. o hepinizin tepki verdiği in-game trailer'ı bu arkadaşımız yaptı. Tabii ekip işi, yani öyle tek kişinin yaptığı bir video mümkün değil. Animasyonları ayrı, VFX'leri ayrı, karakterlerin polişleri ayrı. Çok fazla ekip işi gerektiren bir iş aslında prodüksiyon. Ama çekimleri, ışıkları ve kurguyu tabii ki de Burak Bey ayarladı. Eyvallah. Beğendin mi? Ya ben In-game çok trailer'ı? beğendim. Yaparken de çok eğlendim. Bir de çok yormadı çünkü direkt in-game olduğu için Hı yani hı. çok
bir öbür Ama sinematik demişler. işte Herkes sinematik demiş. Yani sinematik denilen öbür ilk paylaştığımız İlk evet, paylaştığımız sinematikti. sinematikti. Evet. Tam CGI prodüksiyonuydu ama bu direkt oyunun içinden ben kamerayı yerleştirerek hareket ettirip çektiğim bir şeydi yani. Full ışık hepsi şeydi, oyunun içindendi yani. Bunu ben canlı yayında anlattığımda bayağı linç yedik. Ya işte bu sinematik, bu oyun içinden video değil falan. Saygı duyuyorum. Herkesin feedback'ine, herkesin eleştirisine. Bazıları çok abartmış eleştiri konusunda. Yani o kadar da değil. Sadece Türk yapımı olduğu için Türkler yaptıysa olmamış, Türkler yaptıysa kötüdür algısından çıkmamız gerekiyor. Burada aslında Türkçülük yapmıyorum ben. Sadece burada bir emek var. Burada bir ekip var, bir ekip gücü var. 7/24 geri geliyor çalışıyoruz. Hani en azından verilen emeğe birazcık saygı duymanızı rica ediyorum. Onun dışında bütün eleştirilere, bütün feedbacklerinize açığım. Evet, Gökhan Bey'imiz burada. Selamlar. Yine game developer'ımız. Kendisi çözüyor ya. Çözümcü game developer diyorum ben Gökhan Bey'e. Gökhan Bey'e bir sorunla geldiğimizde hallederiz cevabı var ve hallediyor da. Nasıl gidiyor proje? İyi gidiyor. Pre-alpha hazırlıklarını yapıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Çok şükür. In-game trailer'a gelen şikayetleri gördün. Haklılar mı? Evet, bayağı bir feedback var ama yani daha oyunu görmeden erken davranmışlar diye düşünüyorum. Evet, oyunu daha görmediler. Evet. Gösterin abi. Göstereceğiz. Çok yakında Gösteririz. hazırlıyoruz onu. Çok yakında oyunu A'dan Z'ye oyuna girip göstereceğiz. Gameplay videosunu göstereceğiz. Hasan Bey Merhaba. nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Yine game developerlarımızdan çözücü adam. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Trailer'ı izlediniz. Buradaki emeği de biraz görüyorsunuz. Ekibi de görüyorsunuz. Canla başla kendimizden böyle sevgi, birbirimizden güç alarak yapıyoruz bu işi. Çok seviyoruz projemizi. Sizlere böyle doyasıya oynayacağınız, tadını çıkaracağınız bir MMORPG sunmayı hedefliyoruz ki Ziya Bey de Türkiye'de bu işi yapabilecek tek nadide insan diyebilirim. Estağfurullah o kadar da değil de yani gerçekten şunu demek istiyor. Bu proje böyle parayla yapılabilecek bir Evet, iş değil. kesinlikle. Gerçekten. Çünkü MMORPG yapmak gerçek bir dünya, gerçek bir dünyayı yapmak gibi bir şey. Gerçekten sevgiyle, gerçekten o ince dokunuşlar yaparak yapılması gereken bir oyun. Ve ekip arkadaşlarımız da projenin ölçeğini, projenin büyüklüğünü, o projeye sevda var yani ekip arkadaşlarımızla. Buraya geldiğimizde de Samet Bey var. Samet Bey'i belli bir kesim tanır. Kendisi sosyal medya menajerliği yapıyor, UI designerlığımızı yapıyor, FX'lerimizi, soundlarımızı yapıyor. Aslında bel kemiğimiz gibi bir adam. Aynen öyle. Her şeyi yapıyor, her şeyi. Evet Samet Bey, bir in-game trailer yayınladık. Birazcık tepki gördük ama çoğunluğun da aslında hoşgörüsünü aldık. Yani bu çoğunluğun olumlu olduğu yönünde değil de hoşgörü aldık. Evet. Gameplay yayınladıktan sonra ne olacak? Gameplay yayınladıktan sonra bence herkesin fikrinin değişeceğini düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü yani inanılmaz bir oyun hazırladık. Yani her şeyle dört dörtlük bir oyun hazırladık. Bir de sizin de tecrübenizle yılların Estağfurullah, MMORPG sefiri olarak estağfurullah. dur. Evet, Samet Bey ne yapıyor? Samet Bey'imiz. evet şu an Birbirini çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Evet. Ekip arkadaşlarım yani benim için çok değerli. Onlar da sağ olsun beni seviyorlar, sayıyorlar. Eksik olmasınlar. Evet. Evet. Şu an arayüzler üzerinde çalışıyoruz. Arayüzler üzerinde çalışıyoruz. Final aşamasındayız Evet, değil mi? şu an final aşamasındayız. %95 civarında bitti. Aynen. Oyuna da ekledik zaten. Aynen. Pre-alpha için şu an meslek üzerinde çalışıyorum. Evet. Balık tutmadaki mini game arayüzünü tasarladım. Aynen. Ekstradan zırhlarımızı, silahlarımızı, ikonlarını oyuna entegre ettik. Hepsinin Aynen. ikonlarını yaptık. Ekstradan görmek istediğiniz bir şey varsa da şu an sürpriz bir şekilde gösterebilirim. Arka planda hazır. Herkesin o beklediği. Göstermeyelim. Göstermeyelim mi? Bakalım ne var arka planda? evet. Arka planda şu an direkt... Ha bu mu var? Evet. Ya şimdi bunu gösterdiğimizde de şey diyecekler. Bu sinematik, bunu hareket ettir. Skill Evet. kullan. Şu an Evet. her şeyiyle arayüzleri de oyuna geçirdik. Şu an hazır. Güzel gözüküyor. Burası da birinci Güzel, görüntüsü. çok güzel gözüküyor. Evet, çok güzel gözüküyor bence. Evet, ya bu katta böyleyiz. Hadi birazcık dolaşalım. Bu katta daha belli başlı odalarımız var. Sadece burası değil. Şöyle kattan girdiğimizde oradan girmiştik, balkondan çıktık. Buraya geldiğimizde art tarafımız. Art tarafın bel kemiği. Environment'larımız, Samet Bey var. Abdülsamet Bey bizim technical artistimiz. Aynen. Technical artist tam olarak ne yapar? Yani oyunda gördüğümüz her şeyin optimizasyonuna dahil edebiliriz. Hem materyali, hem görseli, hem meşleri, VFX'leri, texture'ları yani görüp görebileceğimiz her şeyi aslında technical'a dahil edebiliriz. Evet. Artı animasyonlar, karakterler dahil. Peki adam oyuna girdiğinde, FPS'i düştüğünde sana mı yazacak? Yani bir tık bana ucu dokunacak yani artık. O zaman
Ama onun için uğraşıyoruz zaten. Hani Ne durumda peki optimizasyon? Şu an genel olarak zaten açık dünyada optimizasyon sıkıntımız yok. Evet. Özellikle şu an şehir birazcık yoğun durumda. Hani daha da güzel olması için çabaladığımız için ekstra bir yoğunluk mevcut. Onu da tabii olabildiğimizce kısacağız. Herkesi de oyuna hazır hale getireceğiz. Süper. Unreal Engine 5 oyun motoru bir optimizasyon düşmanlığı var. Herkes de Unreal Engine'la yapılıyor. Bu oyun oynanmaz. Bu oyunda optimizasyon olmaz. İşte FPS 30'a iner, 20'ye iner diyorlar. Ne diyorsun o konuda? Genel olarak aslında doğru. Hani birçok ellenmediği sürece optimizasyon konusunda sıkıntı çıkartıyor ama biz de zaten elleyebileceğimiz her yere elleyeceğiz, dokunabileceğimiz her yere dokunacağız. Hani optimize en maksimum şekilde çıkarmayı planlıyoruz. Yani herkesin oynayabileceği, rahatlıkla oynayabileceği bir oyun çıkarma hedefindeyiz. Peki şu an optimizasyon durumumuz ne durumda? Şu an şehir yarı durumda sayılabilir. Açık dünya tamamen sorunsuz. O Evet. konuda sadece ufak tefek dokunuşlara ihtiyacı var. Ama genel olarak şehir odaklıyız. Şehirde bitirdiğimiz zaman zaten hiçbir sıkıntı kalmayacak. Pre-alpha aşamasında oyuncuların FPS'i düşecek mi? Genel olarak Zorluyorum. genel olarak düşmeyecek. Yani onun için Düşmeyecek. uğraşıyoruz, aynen. Çok Sabit kalmasını hedefliyoruz. Tamam, süper. Duydunuz, ben söylemedim, o söyledi. Evet, burada environment artistimiz Barış Bey var. Barış Bey nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Mutlu musun? Mutluyum. In-game trailer biraz tepki çekti. Ne Evet. düşünüyorsun? Ya ya şimdi bu sektörün içinde olmayan insanların genelde hep bu globalde de bunu görüyoruz. Herkes böyle bir linçler ilk çıkan şeyi şöyle Evet. olacak böyle olacak diye. Ama olmayacak Sadece mı? beklesinler Bak beklesinler. ve Şu an görsünler. ne yapıyoruz? Şu anda oyun içinde bir büyük bir binanın yapının kaplama işlemini yapıyoruz. Tekstürüm işlemini yapıyoruz. Hı hı. Baştan sona kendimiz yapıyoruz. El emeği, yani burada ben kendimi bu kalemle dijital bir şekilde burada heykeltıraş misali burada iş yapıyoruz. Yani bu alınan şeyler falan böyle AI slop yorumları oyun çıktığında zaten yok olacaktır. Herkes- Üzülüyorsun değil mi o yorumları gördüğünde? Yok, üzülmüyoruz. Yani Ha, işimizden sen burada- eminiz. ha, sen İşimizden burada eminiz yani. Elinle Aynen. çiziyorsun, ondan sonra 3D'ye gönderiyorsun, sonra haritada Evet. bir level'a koyuyorsun. Ama hiçbir fikri olmayan, hiç detayı bilmeyen bir adam geliyor, AI slop. Yani bizim işimiz konuşacak işin sonunda. Ben İnşallah. söyleyeceğim şey yok. İnşallah. Evet, buraya geldiğimizde Özgür Bey yine environment artistimiz. Özgür Bey nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Ne düşünüyorsun environment hakkında? Environment nasıl? Yani bizim yaptığımız environment'lar nasıl? Bir yorumunu alalım. Öncelikle birinci köy gerçekten çok zengin. Ayrıca yani oyuna bitirilmeyecek bir süreçte beta aşamasında. Kasaba bölgemizden bahsediyor. İlk bölgemiz, yani birinci adımda girdiğiniz kasaba. Çok iyi mi? Çok iyi. Çok iyi. Ya gerçekten objektif. Gerçekten çok iyi. Neden çok iyi? Çünkü sadece mapleri insanlar böyle savaşsın diye değil, bazen kafa dağıtmak için hani balık tutmamız falan var. Ambiyans da çok iyi. Ambiyans. Kendilerini çok iyi hissedecekler oyunda. Sadece böyle savaşmak için alanlar değil, keyifli alanlar da var. Daha farklı, yani bir map'e bir sürü biyom sığdırdık diyebiliriz. Yani farklı map'ler oynuyormuş gibi hissedecekler ama halbuki tek bir map oynuyor. Büyük bir dünya Çok değil mi? büyük, evet. Çok büyük bir dünya. Yani ayrıca gezip keşfedecekleri yerler çok fazla. Evet. Tamam. Ya bu odamızda böyle. Yıllık izin dönemindeyiz. Burada aslında VFX artistimiz Ege Bey oluyor. Ege Bey şu an yanımızda değil. Yıllık izinde çıktı. Tabii biraz dinlenmemiz de gerekiyor. Çok yoğun bir tempodan çıktık. Devam edelim dolaşmaya. Devam edelim. Buradan zaten giriş kattan gelmiştik. Şimdi aşağı inelim. Bir alt katımız var. Art tarafımız yine devam ediyor. Yani bu çapta bir oyunun aslında daha büyük yükü art tarafında oluyor. Çünkü yapılacak o kadar fazla iş var ki A'dan Z'ye. Şimdi zaten şu anda art tarafında... Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Burada yine 3D artistimiz var, Melih Bey. Emir Bey karakter artistimiz. Burada güzel bir karakter görüyorum. Bunu sonradan kesin gösterin. Çok beğendim. Eyvallah. Devam edelim. Devam ediyor. Burada Fatma Hanım var. Fatma Hanım nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Şu an environment kısmını yapıyoruz. Yine environment artistimiz. Şimdi tanıtınca hani sürekli environment ne kadar geniş değil mi? Yani aslında böyle bir kişinin, iki kişinin yaptığı bir şey gibi gözüküyor. Halbuki öyle değil. Bu projede toplamda 40 kişinin emeği var. 40 tane ekip arkadaşım bu projenin tamamlanması için uğraşıyor. Buraya geldiğimizde yine karakter artistimiz Cihan Bey var. Cihan Bey nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkürler. Her şey yolunda mı? Süper gidiyor. Şu an ekranda şey var değil mi? Bu korsan kostümümüz var. Yani Şu an erkek kostümünün detaylarıyla. yani oyunda görmüş olduğunuz bütün zırhlar, bütün karakterin üzerindeki eşyalar
elle yapılıp, elle çizilip sizlere yayınlanabilir hale getiriliyor. Buraya geldiğimizde hatta şurada da güzel bir örneği var. Konsept artistimiz Ezgi Hanım. Nasılsınız Ezgi Hanım? Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Ezgi Hanım konsept artistimiz. Konsept artist tam olarak ne yapar? 3D'ye gitmeden önce bütün o tasarımları detaylıca burada 2D olarak ben tasarlıyorum. Ondan sonra Farklı 3D tarafımıza gidiyor. Sizin konseptiniz 3D'ye geçiriliyor değil mi? Evet. Yani bu şöyle oluyor. Karakter artistlerimiz aslında kafasına göre veya zihninde canlandığı bir karakteri direkt çıkartmıyor. Önce konsept artistimiz kendi zihninde canlandırdığı bir konsepti ortaya çıkartıyor. Onu çıkarttıktan sonra 3D artistlerimize, karakter artistlerimize gönderiyor. Karakter artistlerimiz de bunu şu an gördüğümüz gibi karakter artistlerimizden yine Beyza Hanım bir karakter çiziyor. Nasıl çiziyor? Şu an ekranda bir konsept var. O konsepti yine Ezgi Hanım'ın çizdiği bir konsept var. O konsepti gördüğünüz gibi eliyle, bu tabletin adı ne oluyor? Çizim tableti mi? Çizim tableti. Çizim tabletinde çiziyor. Ondan sonra boyuyor. Yani aslında bir karakterin süreci bayağı bir uzun. Yani karakter dediğime bakmayın. Karakterin giydiği zırh var ya. O 1 level'lık zırhı, 10 level'lık zırhı. O zırhın her zırhta çok fazla işçilik var. Çok fazla uğraş var. Yani buraya geldiğimizde Ayşegül Hanım yine animasyon tarafımıza bakıyor. Animatörümüz. Bir animatör ne yapar? Biz hem rig hem de animasyon yapıyoruz. Öncelikle karakterlere bir iskelet sistemi giydiriyoruz ve daha sonrasında hareketlerini keyframe vererek bir klip haline getiriyoruz ve daha sonra bunu oyun motoru içine aktarıyoruz. Yani o kadar detaylı ki. Yani öyle dışarıdan bakıldığı kadar kolay bir işlem değil bu. Yani şu an zaten ekranda görmüş olduğunuz bir kaplumbağamız var. Yeni sinematik trailer dediğiniz o in-game trailer'da aslında oyun içerisinde olan bir kaplumbağanın animasyonu revize ediliyor. Bu gerçekten bu şekilde yapılıp direkt oyun içine entegre ediliyor. Oyuna girdiğinizde de bu animasyonun, bu hareketlerin olduğunu görebileceksiniz zaten. Yine geldiğimizde Muhammed Bey, animatörümüz yine animasyon. Yani animasyon, 3D, karakter artistlerimiz, environment. Yani kısaca aslında ekranda oyun oynarken gördüğünüz her detay ince işçilikle yapılıyor. Burada ne yapıyoruz? Şu anda Demon King'in animasyonlarını yapıyorum. Evet. Trailer'ın sonunda gözüken. Animasyon yapmak eğlenceli bir iş gibi geliyor bana. Ne düşünüyorsun? Çok yorucu bence. Çok yorucu. Şöyle yorucu. Kendisi haftalık 256 saat çalıştığı için çok fazla mesaiye kalmak zorundayız. Çünkü sizlere bir söz verdik, bir tarih verdik. O tarihe yetiştirmeye çalışıyoruz ve süreç şu an iyi ilerliyor. Sağ olsun işte Muhammed Bey, Ayşegül Hanım, Beyza Hanım, Cihan Bey ve dahası çok fazla mesai yaparak gerçekten hani öyle para ödeyerek yaptıramayacağımız bir mesai timingi bu. Uğraşıyorlar, çabalıyorlar ve yetiştirebileceğimizi de düşünüyorum. Değil mi? Piralfa'ya yetişir mi hepsi? Tabii ki. Tabii ki dedi. Gördünüz. Bir 126 saat daha mesai sözü verdi. Evet, Emir Bey de yine burada. Emir Bey, Merhaba. yetişir mi? Tabii ki her zaman. Bitti mi? Bitti bile zaten. Karakterleri bir sanatçı gözüyle yorumlar mısın? Sanatçı gözüyle yorumlayayım hem de oyuncu gözüyle yorumlayayım. Tamam. Türkiye'de herhangi bir MMORPG'de olabilecek en iyi zırhları size getiriyorum. Tamam, süper. Adam sözünü verdi. Şu an adam sözünü verdi. Buradan sözü aldık. Buradan yine bahçeye çıkabiliyoruz. Burada bir geniş bir bahçemiz var. Bahçemizin zaten yukarıdan görmüştük ama yine burada yan tarafları da var. Burada masa tenisimiz var. Burada langırtımız var. Böyle bir bahçemiz var. Bu tarafında da aslında maç yapıyoruz. Buraya küçük kareler koyduk. Ara ara burada maç yapıyoruz. Güzel oluyor. Yani sürekli çalışabileceğimiz bir iş değil. Hani 7/24 çalışalım, gömülelim tarzında bir iş değil. Aslında sosyal bir ortamımız var. Yani gördüğünüz gibi burada yemek yediğimiz masa burada. Burada mangal yapıyoruz genelde. Mangal yaptıktan sonra burada yemeğimizi yiyoruz. Burası aslında en sık zaman geçirdiğimiz alan. Evet, buraya geldiğimizde büyük patron Kuzey Bey var. Kendisi oğlum olur. Kuzey Bey ile de tanışalım. Kuzey Bey şu an 7,5 aylık 8. ayına girecek. Henüz Misa Online diyemiyor ama yakın zamanda ilk söyleyeceği şey Misa Online olacak. Evet, kıymetli eşim de burada oturuyor. Yani burada daha çok sosyal zaman geçirdiğimiz, sosyal vakit geçirdiğimiz bir alanımız var. Sadece iş çalışma temposu değil.
geniş zaman geçirdiğimiz, işte yeri geliyor langırt oynuyoruz, yeri geliyor maç yapıyoruz. Şu anda mutfağa geldik bu arada. Mutfakta da değerli baldızım ve aşçımız İlknur Hanım ve değerli aşçımız, bazı arkadaşlarımızın bildiği MasterChef Efecan. Efecan, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Noodle yapıyorum ben. Noodle yapıyorsun. Evet, değerli aşçımız noodle yapıyor. Yani bu kadar sağlıksız bir besin olamaz. Yemek yapmayı seviyor musun? Çok seviyorum. Sevmiyor. Yemek yapmayı sevmiyor arkadaşlar. bakmıyor bile arkadaş. Bize bakmıyor bile. Yemek yapmayı çok seviyorum. İyi ki Ziyad Apaydın'la çalışıyorum. Çok mutluyum. Evet, çok mutlu kendisi. Sağ olsun. Buradan devam edelim. Mutfaktan çıktığımızda yine burada odamız var. Burası aslında stajyer arkadaşlarımıza ayırmış olduğumuz bir odaydı ama yıllık izin dediğimiz gibi yıllık izin tam dönemi. Herkes yıllık izine çıkıyor. Yani yaklaşık şu anda 6-7 kişi yıllık izinde. Ozan Bey de sağ olsun bu odaya çökmüş. Kendisi network mimarimizin, aslında oyundaki network'ün, backend'in mimari adamı. Kritik bir adam kendisi. Ozan Bey nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Kendini kapat gitsin buraya. İyi mi böyle çalışmak? Sessiz burası, güzel gidiyor. Evet, network durumunda bazı sözler istiyorum senden. Ne düşünüyorsun? Nasıl gidiyor şu an projemiz? Pre-alpha'ya hazırlanıyoruz. Bir in-game trailer yayınladık. Şu anda pre-alpha sürecimiz kritik bir şekilde devam ediyor. Sence Unreal Engine oyun motorunda MMORPG yapmak zor mu? Bence özellikle Unreal ile MMO yapmak network açısından çok zorlayıcı bir şey. Evet. Ama biz bunu başardığımızı düşünüyorum hali hazırda. Yani büyük problemleri üstesinden geldik. Gayet iyi gidiyor. Güzel oldu. Peki pre-alpha aşamamıza yaklaşık işte bir ay falan kaldı. Bu süreç için stres çok var mı yoksa kafan rahat mı? Çok stresli olduğun bir dönemde misin yoksa aslında rahat mısın? Çünkü zor. Stresten ölüyorum. Değil mi? Stresten ölüyor. Yani dediğim gibi çok zor, çok stresli bir dönemden geçiyoruz. Büyük bir emek var. Senelerce uğraştığımız bir ekip arkadaşlarımızla geniş bir ekibin emeği var. Çok uğraştığımız bir proje olduğu için pre-alpha aşamasına hazırlanırken bile çok stresliyiz. Hani yüzdük sonuna geldik diyoruz ama çok stresli, sancılı geçiyor. Devam edelim. Bir üst kata çıkalım. Evet. 2 kat daha yukarı çıktık. Normalde asansör kullanıyoruz da video olduğu için asansörle geçiş yapmayalım dedik. Burada bir arkadaşımızın odası var yine. Burada da yine bir arkadaşımızın odası var. Burası cennet. Burası müdüriyet. Yani müdüriyetten kastım aslında gelen misafirlerimizi ağırladığımız oda. Burada Misa e-spor takımımız da var, biliyorsunuz bir e-spor takımımız vardı. O e-spor takımımızın kupaları var. Birkaç business iş yani, öyle söyleyeyim. Burada misafirleri ağırlıyoruz. Güzel, ferah bir oda. Buradan terasa çıkıyor. Orada da oraya geçelim. Evet, burada da bir odamız daha var. Burası da yine dinlenme odamız. Burada genelde gün içerisinde çok yorulduğunu hisseden ekip arkadaşlarımız talebiyle dinlenebiliyor. Burada yine jacuzzi'miz var. İsteyen kullanabiliyor. Yani biz ekip olarak aslında biraz rahatına düşkün bir ekibiz. Çünkü yaptığımız iş baskı altında olduğu için bir de çok zor şartlar altında yapılabilecek bir iş değil. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Gidip de plaza katında, o yoğunlukta, o problemli insan trafiğinde çalışabilmek, verim alabilmek zor. Şu an geldiğimiz odada Mesut Bey'in odası. Kendisi şirketimizin kurucu ortaklarından ve benim kendisi öz kardeşim. Evet Mesut Bey, merhaba, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Normalde tabii ki de bizi konuşmuyoruz ama geçen açtığım canlı yayında böyle birazcık daha rahat, hani uzun zamandır görüştüğüm topluluğa canlı yayın açtığım için rahat davranıyorum yayında. Bana şey demişler, işte bu adam esnaf gibi oyun pazarlıyor falan demişler. O yüzden birazcık daha business takılıyoruz ama kesinlikle böyle bir ortamımız yok. Çok daha rahat, çok daha samimi bir ortamımız var. Mesut Bey, bir in-game
in-game trailer yayınladık. Birazcık linç yedik. Evet, linç yedik ya. Yani Bekliyor muyduk? Linç beklemiyorduk. Ben biz çok bekliyordum. heyecanla ve mutlulukla paylaşıyoruz ama insanlardan o tepki almak çok da beklediğimiz bir şey değil. Evet, çünkü in-game trailer'la gameplay trailer'ı karıştırdılar. Biz in-game trailer yayınlayacağız dedik ama insanlar hani gameplay nerede dediler. Biz aslında gameplay yayınlayacağımızı söylememiştik. In-game yani oyun içerisinden bir trailer yayınlayacağımızı söylemiştik. Bunu da videoda çok sık söyledim ama kusura bakmayın artık travma oldu, açıklamak gerekiyor. Mesut Bey, her şey yolunda mı? Vallahi her şey yolunda. Evet. Mutluyuz, heyecanlıyız. Evet. Yani uzun zaman sonra hani sinematikten sonra ilk kez içerisinden oyuncularla bu ölçekte buluştuk. Evet. Yani gayet memnunuz biz. Bir de alfa aşamasına hazırlanıyoruz. Evet, Güzel de insanlar biraz da bir tepki koydu. Gameplay içerik olmadığı için tabii. vesaire. Ama yakın zamanda paylaşacağız. Zaten sen yayınlarla birlikte toplulukla bir araya geleceksin. Tabii tekrardan bir insanların- canlı yayın gelecek. Evet. O canlı yayından Paylaşacağız. sonra bütün problemleri gidereceğimizi Soru düşünüyorum. işaretler kalmayacak. Aynen Ondan öyle. sonra beklemede kalın diyebiliriz. Bekliyoruz. Evet. Eyvallah. Evet, devam edelim. Burada dediğim gibi odalarımız var. Oraları çok rahatsız etmeyelim. Şöyle üst kata çıkalım. Üst katımız aslında şirketimizin lojmanı gibi. Lojman olarak kullandığımız bir alan. Burada şirket içerisinde kalan arkadaşlarımız gelip bu odalarda kalabiliyor, yatabiliyor. Burada dinleniyorlar. Burada yataklar var. Bir tanesi kırıldı tabii. Ama böyle dinlendiğimiz alanlar var. Yine burada da yatak olarak yani dinlenme odası olarak kullandığımız alanlar var. Yine orada da bir odamız var. Oradan da yine terasa çıkıyor. Evet, böyle bir alanımız yani. Burada tamamen lojman kullanımı diyebilirim. Arkadaşlarımız dinleniyor, yatıyor, kalkıyor, sonra tekrardan hop ofisler. Burada artık şirket vlogumuzun veya Mise Games dünyasının sonuna geliyoruz. Yakın zamanda Mise Online yani yeni MMORPG oyunumuzun gameplay trailer gelecek. Şu anda onun üzerine çalışıyoruz. Bütün kombatın olduğu, bütün detaylarının olduğu. Bir önceki yayınladığımız in-game trailer'dan sonra çok daha fazla kombat içeren, çok fazla grind içeren bir video yapmak istiyoruz. Mise Online sürecine vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ediyorum. Henüz oyuna girmeden Founder paketlerini satın alarak bizlere aslında projeye büyük bir destek vermiş oldunuz. Çok yakın zamanda Temmuz-Ağustos döneminde pre-alpha beta sürecimiz başlayacak. Bu dönemde oyuna belirli başlı kişiler, erken erişim almak isteyen kişiler sadece 399 TL ödeyerek girebilecek. Bu sadece beta'ya ön giriş değil, projeye de büyük bir destek verenlerin bir araya toplandığı pre-alpha süreci olacak. Bu pre-alpha sürecinde sizlerden gelen geri bildirimler, sizlerden gelen geri dönüşler doğrultusunda Mise Online'ın kaderini belirleyeceğiz. Çok daha iyi bir hale gelmesini, çok daha iyi bir dönem geçirmesini sizlerden gelen feedbackler sayesinde yapacağız inşallah. Gelen tepkiler, gelen geri bildirimler, gelen eleştiriler sonuna kadar açığız. Sadece birazcık acıyın. Ben ve ekibim projeye inanıyoruz. Projeye güvenimiz tam. Yani güvenmediğimiz, inanmadığımız bir projeyi zaten bu şekilde piyasaya sürüp destek beklemezdik. Gerçekten inandığımız ve başardığımızı düşündüğümüz bir proje var ortada. Projenin şu anki mevcut durumu çok iyi bir dönem geçiriyor. Çok daha iyi olacak. Sizlerin desteğiyle, sizlerin feedbackleriyle birlikte çok daha iyi bir Mise Online yapacağız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki canlı yayında, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.